Arkadaşlar herkese selam. Kolay Değil kanalına hoş geldiniz. Öyle Değil programının bir diğer programındayız. Karşımda yine Enes var. Ali inşallah gelecek yakında. İnşallah. Ali geliyor, ben gidiyorum. Evet öyle oldu vallahi. Ali geliyor şimdi. Enes tekrardan askere gidecek. Tekrardan. Yani benim için tekrardan oluyor. Ben hep durduğum için yerinde. Arkadaşlar bugün ne konuşacağız? Onu söyleyelim önce. Ne konuşacağız Enes? Bugün minimalizmi konuşacağız. Güzel. Sadelik. Aynen. Değil mi? Huzur. Yes. Basitlik. Şöyle ben bir tarihçesinden bahsedeyim istersen çok ufak. Nereden çıktı? Ben mi bahsedeceğim? Yo, ben araştırmadım o kadar. Ben dersime o kadar iyi çalışmadım yani. Abi yani bahsetmek lazım. Çok kısa geçeceğim ama dinliyorum. Ben burada bir şey öğreniyormuş gibi dinliyorum. Ben zaten yazdım yani ezberimde değil. 1960'lı yıllarda ortaya çıkmış bir sanat akımı aslında bu. Tamam. Burada da soyut dışa vurumculuğu eleştirel bir hareket olarak ortaya çıkıyor. Şöyle bir durum var. Bir dönem çok fazla insanlarda reklamcıların özellikle yaptığı politikalardan dolayı insanlarda çok ciddi harcama alışkanlığı ortaya çıkıyor. Çok fazla eşya, çok fazla alışveriş ve genelde mesela işte markaların da yaptığı stratejilerden birisi bu. Uzun süreli giden ürünler yerine mesela atıyorum bir tane kettle alıyorsun evine, işte demlik alıyorsun. 20 sene gideceğine adam diyor ki 2 sene gitsin, 2 sene sonra bir daha alsın. Veya hani yenisini çıkartalım. İşte tasarım dilleri ona göre değişiyor falan. Bu noktada da tüketim alışkanlığı değişiyor insanların. Bu Amerika'dan çıkıyor. Minimalizmde şunu savunan bir şey. Nesne nesnedir. Yani nesneye bir duygusal veya farklı bir anlam yüklememek lazım. Nesne nesnedir. O yüzden hani az olsun öz olsun şeklinde yaklaşan bir sanat akımı ve aynı zamanda artık bir yaşam şekli haline gelmiş durumda. Genel itibariyle nesne değil ama diğer farklı alanlarda da minimalistliğe yormaya başlar artık insanlar, evet, değil mi? Evet. Yani öyle ortaya çıkmış bir şey. Daha sonrasında hani insanlar bunu yaşam tarzı haline getirmiş. Yani özellikle mesela Uzak Doğu'da bu çok fazla görüyoruz. Evlerde yani nesneden bahsediyorum tekrardan. Japonya'da özellikle. Japonya'da mesela Japon evleri nasıldır? Yatak yerde, işte bir tanecik dolap var. Bir tane ufak yer mesela sofrası var. İnsanlar bu şekilde yaşıyor ve çok huzurlu, çok basit. Çok huzurlu değiller ama. Yani çok huzurlu değiller ama en azından. Depresyon en çok oldu. Neyse. Evet. Tamam, ben o zaman sana şunu soracağım. Ne minimalizm değildir? Arkadaşlar hemen burada bölüyoruz. Lütfen bakın, önceki bölümde de rica etmiştik size. Enes, bu sefer sen rica et, gözünü seveyim. Beni belki de dinlemiyordur arkadaşlar ya. Bu videonun yapılışı tamamıyla 6-7 saat sürüyor ve bunu biz ekstra olarak yapıyoruz. Abone artışları, beğeni artışları bizim gerçekten hoşumuza gidiyor. Herhangi bir ücret beklentisi yapmaksızın bunlarla uğraşıyoruz. Abone olursanız çok seviniriz. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel. Ne minimalizm değildir? Karışıklık. Yani 2 tane yetiyorken 3 tane minimalizm değildir. İhtiyacın kadarı minimalizmdir. İhtiyacından fazlası minimalizmden çıkıyor. Yani buna şöyle örnek verebilirim. Özellikle bunu çok fazla CEO'lar, işte yöneticiler veya işte manager'lar falan hani çok fazla kullanıyor bunu. İnsan hayatında çok fazla etken var. Çok fazla kaos var. Yani hepimizin evinde çok fazla eşya var. Belki giymediğimiz 4 tane daha ayakkabı var. İşte 5 tane daha tişört var. Sürekli dolabı açtığında onlarca kupa var mesela. Hangi kupayı seçeyim kararı mesela. Hep yoruyor bunlar insanı. Bütün gün boyunca yoruluyorsun bunlardan. Birçok CEO ve yönetici şunu uyguluyor. Daha az tişörtle atıyorum. Hep görüyoruz. Siyah tişört giyiyorlar. Hep yani. Fix. İşte görüyorsun adam işine gitmiş arabasıyla. Benim gibi. Evet, senin gibi yani. Aynen. Ben de mesela aslına bakarsan bayağı bir azalttım gardırobumu. İnsan günde 2015'te yapılan bir araştırmaya göre günde 35.000 tane karar alıyor. Yani bunu böyle insanlar şey gibi düşünebilir. Ne ara alıyor o kadar kararı gibi düşünebilir. Ağzınızdan çıkacak cümleler işte şimdi tuvalete mi gitsem gitmesem mi? Hani anlık olan beyninize gelen her şey aslında bir karar. O yüzden çok fazla karar alıyoruz. Ve bu kararlar bazı mesleklerde daha da fazlalaşıyor. İşte CEO'luk, menajerlik gibi. Aslında orada tek düze kıyafet indirgemesinin sebebi belli bir süre sonra sürekli aynı kıyafeti giydiğinde beynini otomatik pilota alıyor. Ya sabah kalktığında ne giyeceğim ya da ne yapacağım diye düşünmüyor. O kafa yorgunluğunu aradan çıkartıyor, değil mi? Öyle yani, evet. Hani güne en azından giyinirken bir karar vermeden
Hani çıkmak evden daha rahatına geliyor. Ben mesela bölüm çektiğim günler acayip rahat ediyorum. Çünkü genelde siyah pantolon ve ya siyah tişört ya da siyah üst giyiyorum. Ya da hep aynı şeyleri giyiyorum Evet. çekim zamanında. Aşırı kafam rahat oluyor. Ama diğer işe hazırlandığım günlerde biraz beni strese sokmaya başladı. Bazen şeyin kararına varmaya başladım artık. Tek düz siyah tişört, aynı şeyleri giyme moduna girmeye başladım. Yakın zamanda yapacağım sanırım. Ya bu bazı insanlara şey gelebilir. Hani var da işte reddediyorsunuz. İşte kimisinin de kıyafeti yok. İşte siz şimdi burada bunu konuşuyorsunuz ama yani keşke olsa da seçsek falan gibi düşünebilir birçok insan. Bu tam olarak öyle bir şey değil yani. Bu insanların şunu düşünmesi gerekiyor. Bir manager'ın işte veya CEO'nun bir günde belki yüzlerce insan için bir karar vermesi gerekiyor ya. Yani üstünde aşırı derecede bir yük var. Her saniye belki hani şirketin ve o insanların hayatını değiştirecek kararlar alıyor. Rutin olarak yani her gün yapıyor bunu. Ve her sabah uyandığında sıfırdan tekrardan o kararları alması gerekiyor. Ve ufacık bir değişim, yani sabah tişörtünü seçmemesini sağlayacak bir değişim onun hayatını değiştirebiliyor. CEO değilim ama kıyafet giyeceğim zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela beğenmediğim bir şey olunca geriliyorum, deniyorum, onu giyiyorum, bunu giyiyorum. Belli bir sinir ya da stres seviyesi yükseliyor. O seviye yüksekliğinde de önüne bir karar çıktığında ya da herhangi bir şey olduğunda o an yanlış karar verebilirim. Bu sadece kıyafetten bir örnek. Başka uyguladığın durumlarda da değişkenlik gösterebilir. Ya burada mesela şey olayı da var. Biraz yine maddesel tarafına geleceğim olayın. Harcama alışkanlığını da değiştirmiş oluyorsun. Bu aşırı derecede ekonomik bir hale de geliyor aslında olay. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen ihtiyacın dahilinde değil, sadece o da olsun diye satın alıyorsun bir şeyi. Senin ihtiyacın olan bir şey mi alıyorsun yoksa önüne çıkan bir şey mi alıyorsun? Bunu sorman gerekiyor ilk Evet. önce yani. Sen sürekli önüne çıkan, karşına çıkan durumlarda bir şey tüketiyorsan ya da alıyorsan bunlarda yanlışlık olabilir. Sen neye ihtiyacın varsa onu yapman gerekiyor bence. Bu işte insanda bayağı bir huzur etkisi yarattığı söyleniyor. Çünkü hani bir şey kaçırma duygusu olmaya başlıyor bir süreden sonra. İşte yeni bir şey çıkmış. Yani 2 hafta önce aldığın telefonun yenisi çıkmış ya. Yani yenisini almana gerek var mı? Yoksa elindeki sana yetiyor mu? Hani yetme duygusunu birazcık daha insanlara bastıran bir akım bu. İşte o FOMO Evet. muhabbeti var ya, aslında bu Kara Cuma gibi günlerde insanın ihtiyacı olmadığı zamanlarda sürekli işte muhteşem indirim, Kara Cuma indirimi deyip seni ateşliyor, tetikliyor. Belki hiç ihtiyacın olmayan bir ürünü otomatikman alıyorsun. Yok ya, ben de yapıyorum bunu mesela. Bu akımın farkındayım. Biliyorum yani ne kadar sade yaşamam gerektiğini biliyorum ama pazarlamalar o kadar iyi ki. Evet. Yani alıyorsun mesela, eve geliyorsun, heyecanlısın, mutlusun, aldım falan. Onun kutusunu açtıktan sonra 10 dakika sonra bitiyor o heyecan. O ürün artık orada, aldın, bitti. Yani çok kısa süreli bir zevk bu. Ama aslında almasaydın, onun yerine senin tam da işine yarayacak başka bir şey alsaydın mesela, biraz daha düşünüp, yani hakikaten ihtiyacın dahilinde olsaydı bu, sana çok daha uzun süreli bir mutluluk verecekti. Hem evinde daha az eşya olacaktı, daha bir sadeliğin olacak, daha bir huzurun olacak, görsel bir huzurun olacak. Hem de daha az para harcamış olacaksın. Eşyayı da şey yapmaya başladık, yani mutluluğa yormaya başladık. Sen moralin bozuk olunca ya da depresyona girdiğinde ya da herhangi en ufak şeyde hadi bunu hak ettim deyip gereksiz bir şey alabiliyorsun. Daha sonrasında da o seni 10 dakika sonra tatmin etmiyor yani. Evet, gerçekten öyle ya. Aşırı derecede depresyona sokan bir şey bu. Ya çünkü etrafındaki insanlar da böyle yaşıyor ya, hani artık her şeyi herkes satın alıyor sürekli. Yeni çıkan her şeyi satın alıyor. İşte komşun yeni araba almış, senin araban eskidi. Ya biz de bir şekilde bir kredi çeksek de alsak ya falan oluyor. Ya hayır, gerek yok işte, yani bir bak kendi arabana, aslında sana yetiyor, ona bir farkına var. Ondan sonra hani eğer hakikaten bozulduysa araban, hakikaten seni yolda bırakıyorsa, işte senin hayati bir tehlike yaratıyorsa sana, yeni araba al, evet. Hani belki de komşun o yüzden almıştır. Hani komşu senden daha iyi bir araba aldı diye senin şu an gayet iyi olan arabanı illa değiştirmene gerek yok. İşte bu birazcık kültürle alakalı. O kültürü insanların biraz hem kültür hem de lazım. biraz da toplum baskısıyla da alakalı. Yani aldığın telefon, kullandığın telefon, senin karşı taraf ilk önce intibana bakıyor yani. Nasıl bir izlenim bırakıyorsun? Telefonla bile izlenim bırakabiliyorsan bir toplumda, o sana bir baskı oluşturabiliyor yani. Sen en üst modeli almak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Halbuki ihtiyacın yok yani. Belki çok orta seviye bir telefon da kullansan işini görecek. Ama sırf belli bir kültür ya da toplum baskısından dolayı sen o minimalistliği
uygulayamıyorsun ve herkesin yaptığını yapıyorsun. Aslında hepimizin yaptığını yapıyoruz. Evet, yani alamayan olmamak istiyorsun değil mi? Yani sen de alamayan olmama ve şey demek istiyorsun. Ben de bu seviyedeyim. Ben de bunu alabiliyorum. Evet, ben de bu statüdeyim seviyesini belirliyorsun orada aslında. Evet. Bu mesela çalışma masasını konuşmuştuk ya seninle geçen bölümlerde. O videonun da kartını şöyle yukarıya koyalım arkadaşlar. Güzel bölümde, onu da izleyin. Mesela orada da önemli olan ne mesela bir çalışma masasında? Ekranın ve orada yapacağın çalışma değil mi? Ama etrafında bir sürü nesne olduğunda sen fark etmiyorsun ama beynin o kadar yoruluyor ki. Tabii. Etrafında bir sürü kir var, pislik var, dağınıklık var, fazla eşya var. Her yerde kalemlik var falan böyle. O seni bir yerden sonra aşırı derecede yoruyor, sen farkında olmuyorsun. O yüzden hani evde de özellikle hep ev örneğini veriyorum ama mesela otomobil tasarımlarında da hep artık minimalizme gidiliyor. Çünkü araba kullanırken de rahatsız olma yani. Bir sürü ekranlar, bir sürü şeyler istemiyor kimse. O yüzden evinde de yaşadığın yerde de ne kadar az eşya olursa senin hayatına odaklanma ihtimalin o kadar artıyor. Yani bundan bahsetmeye çalışıyoruz. O yüzden sadelik, hafiflik her zaman odaklanmaya çalıştığın şey için seni daha da ittiriyor, dikkatinin dağılmasını engelliyor. Bu dikkat mevzusu dediğinde aklıma şey geldi. Markete indiğimde geçenlerde şunu fark ettim. Milka'nın çikolatasına bakıyordum işte. Aha. Bakarken şunu gördüm. Ben orada sade Milka'yı almaya çalışırken etrafında işte Oreo'lu Milka, işte böğürtlenli Milka, üzümlü Milka gibi birçok seçenek sunmaya başladı. O seçenekler çoğalınca senin karar verme süren de artıyor ve sürekli onu mu alsam bunu mu alsam diye vakit geçiriyorsun ve kafan yoruluyor bu sayede de. Tek bir şey indirgemek ya da iki tanesinin arasında kalmak daha iyidir her zaman diye düşünüyorum. Ya mesela düşünsene senin o markette kaldığın durumu her dolabı açtığında başına gelse. Evet. Yani bir de onunla uğraşacaksın mesela. O gün hangi çikolatayı yiyeyim diye 5 tane çikolata olacak. İşte zenginlik aslında hani her zaman çokluk anlamına gelmiyor. Zenginlik birazcık da sadelik. İyi olan hani less is more diye bir şey var. Az olan her zaman daha iyidir. Hani iyisini seçmek, kalitelisini seçmek ve sana yarayanı seçmek önemli aslında. Sayıyı azaltmak önemli bayağı bir. Özellikle 40, 50 ya da 60 yaşlarındaki insanlarda şunu görüyorum. Sürekli eskileri övüyorlar. İşte eskiden çok yokluk vardı ama mutluyduk diyorlar. Orada şuna bakmak lazım. Minimalizmi konuşuyoruz ama tabii ki minimalizm eşittir fakirlik ya da yoksulluk demek değil ama değil. insanların eskiden daha yoksul ve daha kötü dönemler geçirmiş. O dönemlerde bir şeyden 10 tane yoktu. Bir şeyden bir tane vardı ve onun değerini ve kıymetini biliyordu insanlar. Şu an günümüz dünyasında her şeye ulaşabildiğin için, her şeyi belli bir seviyeye getirdikten sonra alabildiğin için pek bir kıymeti, pek bir önemi kalmadı artık. Yok, çok aşırı doğru bir örnek ya. Hani bunun tabii ki de fakirliğe bağlamıyoruz dediğin gibi. Ama gerçekten bence çok doğru bir örnek. O zamanlar belki de mutlu olunmasının nedeni azlık da olabilir yani. Evet. Değil mi? Doğru. Güzel finalledin abi. Teşekkür ederiz. Ufak bir nostaljiyle bitirdik. Ali ile benim beraber Öyle Değil videomuzu editlerken bir Fight Club bölümü koymuştum. O bölümü YouTube'da izlerken diğer bölümler de çıktı. Orada bir IKEA bölümü var Fight Club'ın. Adam bunalımda ve depresyonda bölümün ilk başlarında ve sürekli evine ihtiyacı olmamasına rağmen masa alırken buzdolabı alıyor. Buzdolabı alırken... IKEA bir de değil mi? Evet, IKEA evet. şeyinden bahsediyorum. Ve sürekli marka olan, alması ihtiyacı olmayan şeyleri sürekli sipariş ediyor. O stereotip dediğimiz herkesin sahip olabileceği şeyler. Aynen. Film içerisinde de arada sırada böyle markaların logoları gözüküyor ya da mankenler gözüküyor. Aklıma şey geldi. Günümüz dünyasında bizim karşımıza abi sürekli mankenleri çıkartıyorlar. Güzel görünüm insanları çıkartıyorlar ve seni işte bak sen böyle değilsin. Böyle olabilmek için, bu adam olabilmek için bak bu ürünü kullan diye sürekli bize pompaladılar. Ve bu pompalama karşısında biz sürekli satın alma işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O kişi olacağımızı sanıyoruz. Belki o adam olmak istemiyorsun ama sürekli göz önüne getirerek bunları seni bir şeylere almaya ve kendinle yüz yüze getirdiği için insanı biraz daha bunalıma sokmaya teşvik ediyor sistem. Var. Yani bu hani kaç dönemiydi hatırlamıyorum ama bu pop art'ın en revaçta olduğu zamanlarda mesela belli başlı dünya markalarının reklamları var hep. Özellikle sanayi devrimi sürecinde de bu çok fazla artmış. İşte ideal mesela kadın tipi. Hep böyle saçları fırfırlı. İşte fırfır mı denir bilmiyorum ona artık yani bukleli. Penceresinin yanından New York manzarasını izlerken o içeceği içiyor. Hani bu tarz hep reklamlar var, billboardlar var ve insanlar hep o kadın olmak istiyor yani.
İşte bu aslında bizim farkında olmadan süreçte hep nesillerdir bize dayatılan bu işte harcama alışkanlıkları bizi aslında bu hale getiriyor. Bir yerden sonra artık yetmiyor. Hani alıyorsun, mecbur alıyorsun. Yani çocukluğumuzdan beri. Annem baban da alıyordu, sen de alıyorsun. Ama bir yerde şeyi fark etmek lazım. Bence işin özü o. Almalı mıyım? Soruyu gerçekten sorman gerekiyor kendine. Ona cevap verdiğinde zaten o minimalizm dediğimiz şey senin için oluşmaya başlıyor. Yani onun ilk kapısını açmış oluyorsun kendine. Minimalizm hakkında ilk duyduğum cümlelerden biri lisedeyken bir öğretmenimiz şey demişti. Sürekli sadece bir tane marka kıyafet giymek yerine temiz kıyafet giymen daha yararlı olur senin için. Güzel, evet. Diye bir konuşma yapmıştı arkadaşlarımıza. Çok hoşuma gitmişti yani o. Yo, aşırı doğru, evet. Kesinlikle işte nesneye nesne olarak bakma şeyi buydu aslında başta söylediğim. Enes güzel bölüm oldu ya. Teşekkür ederim abi. Ben bunu lise dönemlerimden beri yapıyorum abi. Sonrasında minimalizme dayattım bunu. Dershaneye yazıldığım dönemde bayağı yüksek bir fiyata yazılmıştım dershaneye ve şu soruyu sormuştum. Ücretini ben ödemediğim için ailem ödüyordu. Bu dershane ücretinin bana saatlik ücreti nedir? Bunu çıkardıktan sonra derslerime biraz daha böyle ilgili yaklaşmaya başladım. Şimdi de markete gittiğimde de herhangi bir şeyi satın almak istediğim zaman şunu soruyorum. Bu ürünün fiyatı benim çalışma saatimin ne kadarına tekabül ediyor? Bu soruyu sorduğumda bir şey alacaksam belki biraz daha geri plana çekiyorum onu. Bu arada bu söylediğin tam olarak minimalizmle çok bir alakası yok ama. Fakirlikle alakası olabilir mi? Fakir olduğum için minimalist yaşıyorum diyorum. Yok, senin söylediğin bayağı direkt tüketim alışkanlığı yani. Tabii Evet, de evet. çok hani dokunan tarafı var ama birebir minimalizm değil. Ama yine de güzel bir tavsiye tabii ki de ya. Abi çok güzel bölüm oldu ya. Abi çok teşekkür ederim. ederiz. Yani eline koluna sağlık. İzleyenler adına ben de teşekkür Bu ederim. konuyu Emir çok konuşmak istedi. Benim çok yakından bir şeyim yok yani bağlantım yok ya da ilgim yoktu. Ya ilgim var aslında. Daha öncelerde araştırmıştım ama çok popüler oldu bu konu. Evet. O yüzden teşekkür ederim. Abi rica ederim. Farklı bakış açıları kazandırdığın için. En son şöyle söyleyeyim. Dolabımın ve ayakkabılığımın tamamen yarısından fazlasını verdim. Yani %70'ini falan hani bağışladım. Ve o kadar rahatladım ki. Teşekkür ederim abi. Kullanıyorum hepsini. Abi yani neyse. Bu gerçekten fark etmediğim kadar benim için önemli bir şeymiş. Ya hem bir huzur oldum. O dolapta giymediğim bir sürü kıyafeti ihtiyacı olan başka bir insan giyiyor. Evet. Ya bunun huzuru bambaşka bir şey. Ve aynı zamanda da gerçekten evden çıkarken tercih yapmak falan o kadar rahatlaştı ki benim için. Ya bunu herkese tavsiye ediyorum. Bunu bir şeyde kullanın mesela. Hayatınızın ufak bir yerinde kullanın. Daha sonrasında anlayacaksınız nasıl bir etkisi olduğunu ve her şeye uygulamaya başlayacaksınız. Alışkanlık haline gelecek. Çok güzel ekonomi de yaptırır aynı zamanda. Arkadaşlar bir de başta bir duyuru yapmıştık. Yine yapıyorum. Rica ederim yani. Hani eğer ki beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz zaten beğenmeyin değil mi? Yani böyle bir iddiamız yok arkadaşlar. Beğenmediyseniz zorla aşağıdaki tuşa basın demiyoruz. Beğendiyseniz de bizi seviyorsanız aşağıdaki butona basın arkadaşlar. Abone olursanız da yine bir sonraki videoda yine bu şekilde birlikte oluruz. Buradan zaten herhangi başka bir isteğimiz yok sizden. İşte olmasalar olmuyor muyuz? Ya oluyoruz ya, her türlü buradayız biz arkadaşlar. Biz hep buradayız ama hani siz de olursunuz burada. Aynen, siz hani de olursunuz. Siz de burada olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.